Berlin'de bakın Hochbahnhof'un hemen yanındaki Şipler Nehri'nin içerisinde gezen turist gezdiren otobüs gemiler. Hava rüzgarlı olduğu için bere taktım. Tam da benim olduğum yerde köprünün altından geçiyor. Alo. Neredeyiz? Hochbahnhof'un orası, Berlin Hochbahnhof. Biraz önceki olağanüstü güzellikte bir şehir Berlin. Türklerin de yoğun olarak yaşadığı, bizden biri bizim gibi insanların olduğu diyeceğim. Bak hemen de burada bir sanatsal etkinlik için stand kuruluyor. Müzik eğlence festivali diyeceğim. Berlin her zaman canlı, her zaman Avrupa'nın kalbinde olan bir şehir. Çalışma açısından, yaşama açısından her alanda burası uygun. Ancak ev kiraları pahalı. Bunu da çözmek istemiyorlar kısacası. Yeni ev yapmıyorlar. Yeni ev yaparlarsa 3,5 milyonluk nüfus bir anda 5 milyona çıkar. Krasburg semti Türklerin yoğun olarak bulunduğu yer. Şöyle arkada bayrak var. Şurada bakın gözlüğün tam ucunda. Burası da Bundestag meclis binası. Sanatsal etkinlikler. Şipre Nehri, Berlin ve Ümit Kumaş. Birlikteyiz. Together. Hochbahnhof'un önü. Evet, yürüyoruz ve gezmeye devam ediyoruz. Şipre Nehri içerisindeki tekne ve bot turu içerisinde turistler karşıdan doğru ücret ödemek suretiyle bu Berlin içerisindeki nehir içerisinde gezebiliyorlar. Tabii ki bunun da belli bir bedeli var. Ödedikten sonra gezebiliyorsunuz. Kahve içebiliyorsunuz, yemek yiyebiliyorsunuz. Alexanderplatz Meydanı'nın başlangıç yerinde bir tanesi de bu. Gidiyoruz işte. Bu şekilde dolanacak. Nereye kadar? Gittiği yere kadar. Büyük bir ihtimalle yine aynı noktadan dönüp dolaşıp buraya gelecek. Bakın kule. Alexanderplatz ve Şipre Nehri. O da çıktı. Evet. Gidiyor. Artık kaç dakika sürüyorsa 30 dakika olabilir, 1,5 saat olabilir. Camlı, fanuslu bir harika, wonderful bir gezi teknesi. 30 dakika. Karşıda 30 dakika diyor. Müzeler girişi de dahil. Berlin içerisinde. Bunu sonuna kadar izleyelim köprünün altından. Yağ gibi akıp gidecek. Tabii bizler de uzaktan bakıyoruz. Çünkü ben geldiğimde orası başlamak üzereydi. Ama bu deneyimi ben de paraya kıyıp 30 dakika bununla gezeceğim. Harika arkadaşlar. Güzel. Deniz gibi nehir, Şipre Nehri. Kamyon sesi var ya. Kamyon sesi olmasın. Ve burası da şu görmüş olduklarınızda Berlin Mauer, Berlin Duvarı. Miyet kiralama. Volt burada da oldukça yaygın. Arena, Berlin'deki spor alanı.
Müzeler Adası'nın tam ortasındayız arkadaşlar. Buradan bot turları yapılıyor. Yaklaşık 30 dakika sürüyor. 30 dakikada belli bir ücret karşılığında ödedikten sonra buradan bakın sırada bekliyorlar. Berlin Katedrali. Bu da Alexanderplatz meydanı. Çok harika bir köprü, altından da Spree Nehri akıyor. Tıpkı bir kale, Orta Çağ'dan kale gibi görünüm vermişler. Köprü yaya ve araç trafiğine açık. Arkadaki köprüde demir yolu ulaşımı için. Harika. Yaparsa Almanlar yapar. Çok harika arkadaşlar. Oberbaum-Brücke Köprüsü sokak üzeri. Oradaki can simidi ise olur ki nehre birisi atlar, düşer, kayar, herhangi bir şekilde can simidini atıp hayatını kurtarın diye. Yukarıdaki görmüş olduğunuz yer Elster Galeri, yani Berlin Duvarı, burası tamamen başlangıç. Buradan doğru devam ediyor. Berlin Duvarı. Peki. Yaklaşık 3 kilometre kadar orijinal duvar, kesinlikle bu oynanmış değil. Soğuk Savaş döneminden kalma gerinden Elster Galeri Berlin. No problem. Arkamızda Bergama Müzesi'nin küçük bir yeri. Bu Berlin Katedrali. Ve gezi arkadaşım Ümit Bey. Alexanderplatz meydanındayız. Şöyle meydanı etrafıma dönerekten tam da şimdi bakın. Ensemde, arkamda olan kulede Alexanderplatz meydanındaki meşhur televizyon kulesi de bu arkadaşlar. Şöyle yandan da alabiliriz. Uzaktan ancak bu şekilde alıyorum ki yakınlaşırsak daha da muhteşem olaraktan görünüyor. Neredeyiz? Berlin, Almanya'nın başkenti. Türklerin yoğun olarak yaşadığı, hemen hemen sokakta 8 kişiden birinin Türk olduğu 82. vilayetimiz Berlin. Suç ortağım Ümit Bey'le birlikteyiz. Hadi gezmeye devam ediyoruz. Berlin'in ara sokakları. Kırmızıda bekliyoruz. Araçlar bu şekilde Polonya plakalı. Şimdi değişik sokaklar içerisinde bakın tertemiz sokaklarda, karşıda Alexanderplatz, bu kulenin olduğu yer. Bu tarafa yani önümüzdeki yöne doğru gidersek Bergama Müzesi ve Müzeler Adası olarak bahsedilen yere doğru gidiyoruz. M1 12 tramvayları hemen hemen bazı önemli noktaları, kavşakları, kesişen yerleri gezmektedir. Tercih ettiklerimizden bir tanesi de tramvay. Çünkü yer üstünde gezerek gidiyorsun. U-Bahn, S-Bahn'a binip yer altından gitmektense tramvayı kullanmak daha avantajlı.
Bellerini gezerken böyle ilginç yapılar, ilginç borular, ilginç havada giden su boruları diyeceğiz. Bunun devamı bu caddenin güzel bir katedral, güzel bir kilise. Taksici arkadaşlarımız Türkçe konuşuyorlar. Devamı bu caddenin Checkpoint Charlie. Hani şu Almanya'da Berlin'de Rus ve Amerikan tankların karşılaştığı yer. Bu da aracınızı belli bir müddet kısa süreliğine park etmeye yeri. Arayüzden doğru da bu şekilde görünüyoruz. Yani evin duvarından, ev demeyeceğim, ağaç olduğu için ağaç ev anlamına gelen Baumhaus. Baumhaus an der Mauer. Kreuzberg arkadaşlar burası. Berlin. Kreuzberg semti. Türklerin yoğun olarak yaşadığı. Berlin duvarının geçtiği zaman bu alandan geçmiş. Baumhaus. Alman hoşgörüsü bir yapı. Avrupa'nın ve Almanya'nın ilk ve tek, bundan başka da yok zaten, gecekondusu olaraktan tarihe geçmiştir. Yozgatlı Osman Kalın'ın. Şurada da zaten sokağın ismini de yine Alman hoşgörüsü olaraktan Osman Kalın diyerekten de tabelayı buraya yerleştirmişler. No 1, başka da yok. Güzel bir park. Şahane. Bakın. Ağaçlık ortamlar. Bu evler Doğu Almanya'dan kalma. Yapışık sıra halinde devam ediyor. Şurada da Avrupa'nın, Almanya'nın ilk ve tek gecekondusu var. Kilisenin altında. Araçlar gitsin, göstereceğim size. Şurası. Yani şu yolun ortasından gelirken Berlin duvarı yapanlar kilisenin etrafından dolanmaktansa şuradan gelecekti Berlin duvarı normalde. Ama 300 metrekare yeri dolaşmaktansa demiş Rus askerleri, bu alanı pas geçelim, yol üzerinden doğru duvarı örelim. Bakın burada ne yazıyor? Osman Kalın Plus No 1. Sahibi bir Türk. Kim olabilir ki? Bak sokağın ismine bak, başın üstünde. İşte böyle bir Alman hoşgörüsü. Ama çok hışır hırdıvat var ya. Buranın temizlenmesi lazım. Çok kötü bir durumda ya. Yıkılmış, tekrar tamir edilmiş elektrik su boruları. Anlamadım yani, iptal mi değil mi? Balkon varmış galiba, yıkılmış.
Osman Kalı'nın içeride resmi. Fotoğrafı var. Burada da lahana eken Türk diye resmi var. Bak gazetelerde çıkmış lahana eken Türk diye. Trabzon lahanası. Almanlar galiba çok düşünmüşler buraya ne isim verelim, ne isim verelim. Etrafında ağaç olduğu için Baumhaus an der Mauer. Baumhaus demişler. Hemen yanında da kilise var. Berlin Duvarı'nın arkasında güzel bir gravite yazısı, daha gravite resmi. Özgürlüğü simgeliyor zannedersem, çünkü elleri kelepçeli, demir parmakları arasında bir tane de kuş var. Güvercin kuşu. Bir şey diyeceğim. Berlin Duvarı, Berlin Mauer. Gece bir başka oluyor bu Brandenburg Tor kapısı. Etrafımızda böyle geceleyin gezen, resim çeken, etkinlik yapan bir sürü insan var. Böyle yol boyu geniş cadde, dükkan, elçilikler, konsolosluklar hepsi burada arkadaşlar. Şu ekmeği yiyeyim artık. Ne var burada? U ve S bandı. Tren. Şöyle bir tane bile yıldız göremedim. Hava hep mi kapalı? Bakın karşıda yine binalarda bayrak var. Daha ileride uzun televizyon kulesi var. Şurada bir şeyler oynuyor, bak görüyor musun? Karşıda binanın aslında. Geç köşe altı emmeyeceğiz ki, tamam mı? Son bir kez daha böyle Brandenburg kapısını göstereyim size. Sol tarafımızda Amerikan elçiliği, elçilik, Amerikan elçiliği. Karşısı Brandenburg Tor kapısı, zafer takı. Daha karşıda Kanada bayrağı. Burada da yine Fransız bayrağı. Fransız elçiliği. Berlin'in ana merkezi. Hemen de bu Brandenburg kapısının arka tarafından da Berlin Duvarı'nın geçtiğini, daha sonradan duvar yıkılmasıyla birlikte de karayolu olarak da hizmete verdiğini biliyoruz. Berlin Brandenburg kapısı. Mükemmel bir park görünüş itibariyle, tertip ve düzen olarak da gayet güzel bir park. Harika arkadaşlar. Yol da böyle, tamam mı? Bu şekilde güzel de bir yol. Ağaçlıkları da muhteşem. Orijinalliğini bozmamak adına aynen bu şekilde, bakın yan tarafta araç yolu parkın içinde. Mükemmel, perfect, wonderful, weg.
Ve küçücük yapay bir göl. Seyir alanı, koşanlar, bisiklet sürenler burada. Ayağında bir şey bağlamışlar, sağ ayağında. Gördün ya. Küçücük bir göl. Bak sandalı da var orada. İki tane de şurada var yerde. Bak. Oradan avucu kadar da aşağı can getirdi ona bir tane. Senin yaşam hakkın varsa bunun da var diyor bak. Hiç kaçıyor mu? Neden? O bile biliyor ki burası özgürlükler ülkesinde. Can güvenliğinin yerinde olduğunu o bile biliyor. Berlin Hofbahnhof'un içerisi arkadaşlar. Büyük bir tren istasyonu. Her taraftan trenlerin gittiğini alttan, üstten, sağdan, soldan rahatlıkla görebiliyorsunuz. Pardon, dur. Bölgesel trenler kırmızı renkli. Ve yine altta Berlin Hofbahnhof yazıyor. ICE dediğimiz hızlı trenler. Bak orada bizden bir marka var, Fatih Servet. Dönerci. McDonald's, tabi her yerde var McDonald's. Biz ne alıyoruz? RV Market. Gördün mü RV Market? Karşılarda mıydı? Evet, karşıda, ileride köşede, sağda. Oldukça büyük ya. Muhteşem. Zum Obergeschoss 2, Bahnsteig 1516. Hangi tren nereye gidiyor onu gösteriyor. Standort Untergeschoss 1, Aufzug zum Untergeschoss 2, Bahnsteig 5-6. Felix, yani Felix'te binerseniz 3 numaralı perenden havaalanı. Information und WC. Zum Obergeschoss 1 Rebeler mit Übergang zu den 12.50 13, yani hemen hemen 20 dakikada bir buradan havaalanına R8 havaalanı ulaşım var. Almanya Berlin'de yeni yapılan Brandenburg Havaalanı'nın içerisi bu şekilde gayet güzel, olağanüstü bir tasarımla yapılmış, harika. Berlin Havalimanı içerisi şu an saat 9, ona çeyrek var, bomboş görüyorsunuz. Bomboş, inanamıyorum yani, koskocaman Berlin Brandenburg Havalimanı içerisi boş. Diyeceğim ki size, dur.
Havaalanında grev var. Öyle bir şey de yok. Grev falan da yok ama boş havaalanı. Ben bir anlam veremedim. Toplam 10 uçuş var. Şu an toplam 10 uçuş var. Gece Kaç? arasında. 10 tane uçuş var gece Sabiha arasında. Gökçen de saatte kalkıyor. 15 Dakikada bir uçak kalkıyor ancak Abi ekranı göster, ben ekranı göster. yok Olmuş, yok. ekrana bak. Çantam var ya. Böyle bir şey ki havalimanı içerisi şu anda boş. 3 tane dev ekran asmışlar, bir tanesinin çeyreği Bakalım bile hadi yok. gel dev ekranında kendimizi bir görelim bakalım. Harbiden ne kadar boş ne kadar dolu. Çalışan information ne Bir tane diyoruz? Antalya var ha. Sanat Kulesi'nin Antalya şu. Antalya var yani. Şu anda bakın neresi var. Burada Antalya var. Varna, Amsterdam, İyasi, Romanya, Manchester, Barcelona, Londra, Rodos, Basel. Yani koskocaman Brandenburg Havalimanı'ndan kalka kalka gece yarısına kadar 6 tane uçuş var. Ama tasarım olarak üstü çok güzel. Müthiş, muntazam. Vueling 12 senede yapıldı bu havaalanı. Topu 12 sene sürdü. Neredeyiz? Dediğim gibi Brandenburg Havalimanı. İncin top oynuyor arkadaşlar. Hayret. Neyse, görüşmek üzere. Gayet güzel bir ortamdan sizlere bu kadar. Berlin Brandenburg Havalimanı.